Herkese merhaba, günaydın. Bugün Ubud'da sıradan bir gün, daha doğrusu Ubud'da sıradan bir gün ama benim için de sıradan bir gün yapmak istedim. Biliyorsunuz Bali Adası'nda Ubud'dayız. Bakalım bir gün içerisinde çevre gezileri vesaire gibi aktiviteler yapmadan Ubud'da bir gün nasıl geçiyor? Bugün benim için de böyle relax bir gün olsun. Bunları aktarmak istedim. Bu videoda böyle bonus videoların arasında koyacağımız Ubud'da öyle sakin bir günden bahsedelim. Şimdi odamdayım. Az önce kahvaltımı ettim. Keyifli bir yerde kalıyorum. Burası hakkında da bir şeyler anlatırım, belki aşağıya yazarım. Biraz bayram olması dolayısıyla buranın yoğunluğundan dolayı, aslında çok kalabalık olmasından dolayı etrafta fiyatlar çok artmıştı. Ben de yine de orta karar bir yerde kaldım. Çok keyifli bir yer burası da. En azından çok butik bir tesis. Nefis bir ortamı var. Şehir merkezine de çok yakın. Şimdi bugünü hem böyle rahat, sakin bir şekilde geçireceğim hem de ne yapıyoruz bir göstereyim bakalım bu videoda. Böyle tek başına gezerken, çevre gezilerine katılmadan kilometrelerce, binlerce kilometre uzaklıkta öyle yürürken etrafı bir kolaçan edelim. Hep beraber Ubud'u sakin bir günde gezelim. Bakın odam çok keyifli. Böyle bir yatağım var. Şimdi tabii uyandığım için dağınık gözüküyor. Ama her gün temizliyorlar burayı. Bunun dışında çok güzel bir verandası var. Kaldığım bu yerde kahvaltı dahil, kahvaltı salonları olmadığı için verandalara getiriyorlar kahvaltıları sabahleyin istediğiniz saatte. Çok keyifli oluyor. Bahçede kahvaltı ediyor pozisyondasınız. Çünkü tamamen ayrısınız yan tarafta kaldığınız insanlardan. Hiç kimse birbiriyle temas etmiyor. Tepede vantilatörümüz var ama onun yanında klimamız da var. İstediğinizi çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi yine bir sıkıntı yok. Kahvaltı dahil dediğim gibi. Bu fiyatlarda da Ubud için söylüyorum. Bu kadar merkeze yakın bir tesiste Ubud'da kalınabilecek güzel mekanlardan bir tanesi. Temiz bir mekan. Her gün temizlik yapılıyor. Dediğim gibi bir de gürültüsünden, Ubud'un gürültüsünden çok uzakta ama şehre çok yakın. O yüzden de çok büyük keyif alınacak bir nokta. Ayağımıza bir şeyler giyip, kapımızı kilitleyip, çantamızı alıp şehre doğru gidelim. Kaldığım otelden çıkıp şehir merkezine böyle gidilebiliyor. Bu tarafta maymun ormanı var. Diğer tarafta da şehir merkezinin diğer tarafı var. Ubud'da sanılanın aksine, daha doğrusu verdiği imajın aksine en fazla rahatsız edici konulardan bir tanesi trafik. İnanılmaz bir trafik var. Hele hafta sonları ve kalabalık dönemlerde daha da artıyor. Öylesine bir trafik ki hani zaten insanlara, özellikle yayalara hiçbir saygı yok ama onun yanında motorlar ve büyük araçlar da yine bu şehrin içinden geçiyor. Kamyonlar ve toplu taşıma otobüsleri de yine buradan geçiyor. Çünkü yol zaten yetersiz. İnanılmaz bir trafik var. Bu ritüelleri her gün yapıyorlar. Yol üzerinde her yerde görebilirsiniz bunları. Bütün dükkan girişlerinde, yol kenarlarında küçük tapınacak şapel tarzı küçük noktalarda hepsinde bu tarz bereket getirici, Tanrı'ya şükür ettikleri, Tanrılarına şükür ettikleri hediyeleri sunuyorlar her gün, her sabah. Trafiği görüyorsunuz. Ubud'da normal bir gün böyle başlıyor. Feci bir trafik. Günün her saati trafik var. Sağda solda çok fazla Bali tarzı ev var. Bali tarzı evin dışında bir de tapınaklar yer alıyor. Bazen karıştırıyorsunuz tapınak hangisi, ev hangisi. Ama
Hani Ubud'da neyden şikayet edersin derseniz sıcak, evet. Ama sıcak için zaten bilerek gelinen bir şey. Ama o özellikle verdiği imaj, Instagram'daki, sosyal medyadaki veya tanıtımındaki Ubud hakkındaki imajın böylesi bir trafikle sonuçlanacağını aklınıza bile getirmiyorsunuz. En azından şöyle bir güzellik var. Yürüdüğünüz yol, trafik burada feci de olsa durduğundan ötürü çok fazla gürültü yapmıyor. Özellikle motorlar. Trafik akarken çok daha fazla bir gürültü var. Bir de yürüdüğünüz yer hep merkez. Çevrenizde dükkanlar, kafeler, restoranlar, barlar, masaj salonları tabii ki. Ve sürekli her yerde bulunuyor. O yüzden de böyle keyifli bir alanda yürüyorsunuz. Bir tek bu trafik biraz iğreti ediyor insanı. Ubud'da merkez diyebileceğiniz nokta böyle bir yer. Aslında merkez diyebileceğiniz değil, burası merkez. Ubud Main Road olarak geçiyor, Ubud ana yolu olarak geçiyor. Ve birçok aktivite işte burada toparlanmış. Bankalar, kafeler, restoranlar, küçük küçük başka yerlerde de merkezler var. Hatta benim otelden buraya yürüyene kadar aslında hiçbir yerde boşluk yok. Her yer kafe, restoran, mağaza, alışveriş yerleri dolu. Bu bir alışveriş merkezi gibi görebilirsiniz. Bu aslında bölgenin karakteristik bir mimari özelliği. Köylerde de hem pazar yerleri hem de ibadethanelerde gösteri yapılacak, toplantı yapılacak yerlerin böyle üstü kapalı, sütunlu yanlarından gölgelik alanları var. Pazar yerlerinde daha modern mimaride merkeze bu şekilde oturtmuşlar. Bir AVM şekline düşünebiliriz aslında ama AVM değil. İçinde yine böyle tezgahlar var, pazar yeri gibi. Belki ileride bu dükkanlarla vesairelerle farklı bir yer haline gelir. Tam bilemiyorum ama şu anda kullanım amacı tamamen yine Bali'deki karakteristik mimariyle aynı. Sokak aralarında çok fazla çarşı, pazar, küçük sokaklar, dar sokaklarda çarşılar var. Esnafın el işi özellikle birçok şey sattığı. Onlara da gireceğiz, bakacağız Ubud'daki bu boş günümüzde. Ama daha çok etrafı göstermek istiyorum size şimdi. Ubud'a geldiğinizde nasıl bir manzarayla karşılaşacaksınız. Özellikle Ubud'da seyyar satıcılar, masaj salonlarında çalışanlar sizin ne yaptığınızda hiç ilgilenmiyorlar. Telefonla konuşun, biriyle sohbet edin, kolunuzdan çekip yapıştırıp istediklerini söylemeye devam ediyorlar. Çok enteresan. Burası keyifli bir mekan. Simply Social. Yol üzerinde birkaç keyifli mekan var. Onları da göstereceğim size. Ubud'da sizin de boş vaktiniz olursa oralara takılın veya yemeğinizi şurada yiyin gibi tavsiyelerde de bulunabilirim.
Bununla ilgili Ubud'un bu main rotunun dışında benim otelin olduğu tarafta Monkey Forest'e giden yolda da çok keyifli noktalar var. Onları da yine bu videoda göstereceğim. Bike taxi? Saatlerinde veya öğle vakitlerinde ya da akşam üzeri Ubud'un içerisinde geziyorsanız, biraz soluklanmak isterseniz geleceğiniz adreslerden bir tanesi Anomaly Cafe. Neden buraya gelmenizi tavsiye ediyorum? Çünkü nefis bir bademli kruvasan yapıyorlar. Onun yanında çok fazla şey daha var. Menüsü çok zengin. İçinde makarnalardan tutun yiyecek çeşitli akşam yemeklerine kadar belirli şeyler var. Mutfağı çok iyi. Ama bademli kruvasanı müthiş. Gerçekten müthiş. Ya da ben çok beğendim. Artı öğle vakitlerinde buraya gelirseniz bademli kruvasanı ve yanında herhangi bir kahveyi ya da şöyle diyelim herhangi bir kruvasanı bir kahveyi daha indirimli fiyata promosyonlu olarak içebiliyorsunuz. Öğle vakitlerinde promosyonlu happy hour gibi saatleri var. Bunun dışında yapacağınız şeylerden bir tanesi ya içeride oturmak, klimalı ortamda, ya terasına çıkmak ya da burada oturup yoldan gelen geçeni seyredip piyasa yapmak. Bunun yanında Anomaly Cafe'de yine tuvaletini kullanabiliyorsunuz. Gezerken çok ihtiyacınız olabiliyor. Ubud'da önemli bir şey bu, önemli bir konu. Ve bunun dışında yine çok merkezi bir konumda olduğu için de soluklanmak için iyi bir fırsat. Bu herhangi bir işbirliği değil. Anomaly Cafe ile sadece lezzetli bir ortamı size tavsiye etmek istedim. Gezmeye ve yemeye devam edelim. Bali Adası'nda Ubud'da şehir merkezine doğru gittiğinizde Ubud'u yürüyerek gezerken uğrayabileceğiniz yerlerden bir tanesi Ubud Sarayı. Sarayı, Ubud Krallığı'nın Bali'deki krallıklardan, daha doğrusu prenslikler gibi. Buradaki tarihi ayrı anlatırım ya da herhangi bir tura geldiğimizde her zaman olduğu gibi birlikte gezeriz. Çünkü karışık ve çok hakim olmadığımız bir tarihi var. Kafanızda da çok fazla bir şey kalmayacak. O kraliyet ailelerinden, prenslik ailelerinden birine ait, Ubud Krallığı'na ait bir saray. Burada 1800'lü yıllardan başlayarak birçok Balili sanatçının gelip mimari eserlerini sergilediği, sanat eserlerini sergilediği, onları inşa ettiği yerler haline getirilmiş. Bir dönem çok trendmiş bu saraylardan, yazlık evlerden yapmak. İşte Bali, Ubud'da, Bali Adası'nda, Ubud'un tam merkezindeki bu sarayda Ubud Palace, Ubud Sarayı olarak geçiyor ve cinslerinin, türünün en güzel örneklerinden bir tanesi olarak Ubud'da her gün çok fazla ziyaretçi alıyor. Çünkü buraya giriş ücretsiz. Sabah 9'dan akşam 19'a kadar açık. Burası bazı özel günlerde kapanıyor. Yine kontrol etmenizde fayda var. Ama içeride çok önemli detaylar var. Zaten birçok bölümü kapalı ama o kapalı bölümlerin dışında gezeceğiniz yerlerde yine çok fazla ikonik, görmeniz gereken detayların aktarıldığı harika detaylar, harika süsler, harika anlamlı hikayeleri sahip objeler var.
kraliyet olduğunda tahtları da tabii ki oluyor. Bahçede bile otursalar tahtlarını burada sergilemişler. İçeride farklı bölümleri de var. Onlardan gözükebildiği kadarıyla size göstermeye çalışacağım. Sarayı'nda her akşam bir Bali dans gösterisi de düzenleniyor. Ücretli, yaklaşık olarak 100.000 rupi, yani yaklaşık olarak 7 dolara denk geliyor ve bir Bali dans gösterisini yine bu mistik ortamda sergiliyorlar. Bundan da para kazanıyorlar tabii. Ubud'a geldiğinizde Ubud Palası, Ubud Sarayı'nı mutlaka ziyaret edin. İçinde en azından birkaç fotoğraf çekin. Size tavsiyem sabah saatlerinde gelmeniz. Öğleden sonra çok fazla turist oluyor. Sabah saatlerinde Bali tarzı Instagram fotoğrafları için en önemli noktalardan bir tanesi. Bali'nin çevresinde çok fazla Bali ile Ubud'la alakalı fotoğraf çektirecek köşe var. Ama Bali'nin içerisinde hiçbir yere gitmeden, hiçbir yere ulaşım masrafı yapmadan, herhangi bir rehberlik faaliyetine katılmadan veya tur faaliyetine katılmadan buralarda benzer işler yapmak istiyorsanız işte Ubud Palas, onları halledebileceğiniz nefis bir mekan. Ubud'un içerisinde gezerken çok fazla obje göreceksiniz. Birçoğunun inanılmaz hikayeleri var. Birbirine çok benzese de farklı inanışlar ve farklı anlatışlarla farklı hallere getirilmiş birçoğu. Aslında gezerken çok fazla bu hikayelere hakim olursanız da zaman da kaybediyorsunuz. Hepsini öğreneyim derseniz zaten tamamen zamanınızı Ubud'un içerisinde ya da Ubud'un dışarısındaki, yani Bali'nin herhangi bir tarafındaki yine böyle objelerin önünde de geçirebilirsiniz. Biraz hakim olmak lazım, evet, ama çok da içine düşmenin anlamı yok. Tabii buna büyük gongla vurmak lazım. Benim vurmamda çok ses çıkmadı. Ama Bali'de, Ubud'da bile olsanız işte Starbucks böyle yöresel öğelerle burada yer almaya devam ediyor. Bu arada Starbucks endeksine göre Grande Americano, Orta Americano burada 49.000 rupi. Yani ne ediyor? 49.000 rupi, 1 dolar 15.500 civarı olarak hesaplarsanız işte ortaya çıkar rakam o. 49.000'i
3 olarak da alırsak bizim paramızda da ne ediyor? 49.50-55-60 liraya yakın bir fiyatı var. Americano Starbucks endeksi. Dünya Seyahat Starbucks endeksine göre. Birileri Bali'de motosikletle seyahatin en kolay şey olduğunu söylemiş. Ondan beridir trafik böyle. Şimdi Bali'deki pazarlardan bir tanesine girelim. Sanat pazarı, halk pazarı, işte ürün pazarı gibi isimlerle geçiyor. Sanatçılar pazarı galiba bir tanesi, hemen şu ilerideki. Şimdi buna bir girelim, bir bakalım sağda solda ne ürünler varmış. Bir şey de almayacağız zaten. Bali'de günü geçirmeye devam ediyoruz. Ubud sokaklarında günü geçirmeye devam ediyoruz. Bugün boş gün. Ubud'da şimdi satıcıların olduğu yerde yine böyle tapınaklar vesaire. Her sokakta olduğu gibi burada da var. Böyle teyzem tezgahta bekliyor. Buradaki satıcılar çok fazla yapışmıyorlar. Şimdi göreceğiz. Öyle diyorum ama. Ne? Ben boş saatte geldim. Biraz da ondan dolayı böyle. Neler var? Böyle el yapımı objeler çok fazla. Bambu ürünler çok fazla. Şunlara bayılıyorum. Onlardan almam lazım. Kampta falan kullanmak için çok keyifli oluyor. Bir de şöyle bir şey alayım ben. Pasti lari ya nih. Böyle sürekli laf atıp duruyorlar. Tabii yes. Hello friend. I'm fine, you? Yeah? Everything is okay, yeah? Why? Why? No money? No money. No money to me. It's the same. I am working here. Turkey. Turkey. Yeah, good. Okay, see you. Okay, see you tomorrow. See you. Böyle şeyler. Abiler, ablalar satış peşinde. Herkes bir muhabbet kurayım da bir şeyler satayım modunda. Bu abi de böyle taşımacılığını yapıyor. Ulaşım, transport. İrsaliye kesti mi acaba? Eğleniyor insanlar. Para da kazanıyorlar. Güzel dükkanlar. Burada bir dükkan açıp ömrümü geçirebilirim aslında. You go tomorrow? I don't know. One year? 50 ya. Genelde gördüğünüz ürünler hep aynı şeyler gibi gözüküyor ama çok farklı içeride detaylar olan ürünler de var. Çünkü bunun da sebebi şöyle bir şey. Daha çok dışarıdan gelen ürünleri satsalar da burada daha çok el işçiliğiyle yaptıkları kendi ürünlerini de satıyorlar. Bu yüzden de farklı ürünler ortaya çıkıyor. Bali'de özellikle Kuta'da çok fazla göreceğiniz bu surf objeleri de yine Ubud'da da satılacak eşyalar arasında, hatıra eşyalar arasında yer alıyor. İşte o bambular.
Öteki pazara da gireceğim. Orası biraz daha cafcaflı. Burası böyle bir yer. Teyzem mutsuz. Abiler dinleniyor. Muhtemelen buranın garsonları. Ablalar serinliyor. Bu da ünlü bir yemeği buranın. İsmini unuttum ama. Chicken. Yeah. Böyle yapıyorlar. Afiyet olsun. Yemeğin ismini unuttum ya. Daha dün akşam yedim aslında ona benzer bir şey. Sulu böyle çorba içine de katıyorsun. Neydi ya o? Dur altına yazarım ben. Unuttum valla. Böyle çok güzel kafeler var burada. Böyle çoğu dükkanın önünde böyle garip abiler var. Garip demeyelim tabi. Buranın objesi olan ev sahibi abiler. Kızmasınlar sonra bizi. Akşam üzerine doğru Ubud'da tatil yapan turistler şehre inmeye başlıyor. Daha öncesinde neredeler? Buradaki birçok tesis, birçok otel havuza sahip. Onun dışında birçok otelin, birçok tesisin o Instagram'da vesaire gördüğünüz nefis havuzların, nefis tesislerin günübirlik kullanım haklarını alabiliyorsunuz. Günübirlik olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Birçoğuna giriş parası ödüyorsunuz. Giriş parasının yanında bazılarında içecek ve yiyecekler dahil olmuyor. Bazılarında da yine her şey dahil usulünde yiyecek, içecek, havlunuz vesaire hepsi veriliyor. Birçoğunda standart uygulama ama sadece havlu veriyorlar. Bu ablalar da burada bu broşürlerle Ubud Sarayı'ndaki güzel gösteriyi satıyorlar. Thank you. Burada akşamki o dans gösterisini satıp para kazanan işte ablalarımız, abilerimiz var. Böyle şirinlikler yapıyorlar. Biz de belli gruplarla orayı ziyaret ediyoruz tabi. Bu abiler, ablalar da hepsi onu satıyorlar gördüğünüz gibi. Yoğun bir rekabet var. Karşıya geçmeyi deneyelim. Burada kimse kimseyi iplemiyor. Bakın şimdi. Böyle hiç. Geçerseniz geçersiniz. Geçmezseniz tırt yani. Burası da ünlü yine çarşısı. Burada psikopatça yerde yazılanları okuyabilirsiniz tabii. Onlarla ilgili detayları ne yapmıyoruz? Anlatmıyoruz. Artık bundan sonra anlatmak yok. Gelip görün kardeşim. Gösteriyoruz işte. Sıcak başıma vurdu galiba. Şimdi burası daha sakin ama biraz sonra özellikle akşam üzeri çok fazla hem kalabalık olacak hem de böyle çift taraflı satış reyonlarının olduğu yere gittiğimizde yürümek daha da zorlaşıyor. Çünkü bu motosikletler her yerden geçmeye devam ediyor. Böyle de eğleniyor abiler, ablalar.
Böyle upuzun giden bir çarşı burası. Hem keyifli hem de bu abi gibi böyle yatıyor burada. Bunların köpekleri böyle sinirli. Bir de pek güzel değiller ya. Şimdi ırkçılık yapmıyor ama köpeklerini çok sevmiyorum. Hello. Elimizi yalamayalım. Bu abi de kapmış bir şeyi götürüyor. Muhtemelen yavrularına götürüyor. Yine böyle çok naif düşünüyorum ama belki de kendi yiyecektir. Böyle Ubud'un içerisinde sıkılmadan bir gün geçirebilirsiniz. Dediğim gibi otelden çıktınız, kahvaltınızı yaptınız, bir yerlerde kahve içtiniz, sonra Ubud Sarayı'nı gezdiniz. Yakın olan birkaç tapınağı daha ziyaret ettiniz. Onun dışında bu çarşıları gezip harika vakit geçirip belki de alışveriş bile yaparsınız. Pazarlık yapmadan çıkmayın tabii buralardan. Bu abi çocukları kandırmaya devam ediyor. Buradan geçen çocuk da geçiyorsanız çocuk hemen ondan istiyordur tabii. Güzel taktik Eminönü'nde, Mahmutpaşa'da sürekli dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan taktiklerden. Buralarda böyle gizli saklı hem birkaç tane tesis, birkaç tane demeyeyim bayağı tesis, hem de yine gizli saklı restoran ve barlar var. Hello. Böyle. Yine burada kızgın kaplanlar. Yine bir tapınak. Ubud çarşısı da böyle. Bunları alıp böyle eve götürebiliyorsunuz. Tabii neden bilmiyorum. Hani eskiden ben de gittiğim yerlerden eve çok şey götürüyordum. Hani şu magnetlerden bile nefret ediyorum artık. Hiçbir yerden almıyorum. Çok gereksiz bir harcama olduğunu düşünüyorum onların. Ve böyle şirin sokaklar çok güzel gözüküyor. Gerçekten hem güzel fotoğraf veriyorlar hem de güzel kareler yakalarken Instagram'da da paylaşıp güzel etkileşimler alabilirsiniz. Özellikle boş vakitlerinde, sabah saatlerinde, bir de ışıklandırıldıktan sonra akşama doğru keyifli yerler haline geliyor. Herkes hayatından bezmiş gibi şu anda, turist de yok. Böyle elinde kamerayla gezen biri alışveriş yapmayacağını düşünüyorlar zaten birinin. O yüzden nefret dolu gözlerle bakıyorlar ona. Böyle birçok Bali tarzı evi de tapınak zannediyorsunuz. Bir de araba eksikti, o da geçti. Haydi bakalım. Böyle viski falan koymuşlar. Captain Morgan romu. Böyle devam ediyor. Böyle bunlardan her yerde var. Yine bir tane köpeğimiz tapınağın bahçesinde. İşte bunlar endüstriyel ürünler.
Zaten endüstriyel olmayan el yapımı ürünler çok belli ediyor kendini bu sanatçılar pazarında. Böyle akşam olurken artık otele doğru dönme vakti. Gerçekten bugün sıcaktı. Öğlenleyin gibi çıktık odadan ve daha sonrasında Ubud'un şehir merkezinde biraz turladık. Şimdi de otele doğru dönme vakti geldi. Yine trafik, yine trafik. Yine tapınaklar, yine tapınaklar. Ve özellikle ışıklandırılma başladıktan sonra, yani akşam üzeri çökmeye başladıktan sonra bu tapınaklar ve bazı tarihi yerler çok keyifli oluyor. Mistik bir yer haline alıyor. Bir de çok keyifli binalarda harika görünen kafeler, restoranlar var. Onlara da bayılıyorum. Hani Ubud'a Bali'nin diğer bölgesi, popüler bölgesi diyeyim, Kuta'dan fazla el atılmış. Özellikle Batılılar tarafından. Burası da batılı bir yer haline gelmiş aslında. Dünyanın birçok yerinde görebileceğiniz tarzda kafeler, restoranlar, barlar tamamen aslında menüleri dahil olmak üzere onları uygulamaya başlamışlar. Umarım binalarını bozmazlar. Yerel bütün motiflere dokunmazlar ve Ubud'da bu harika görünümünü devam ettirir. Comme quoi on n'a pas beaucoup de... Masajcılar hiç durmuyor. En azından el sallayıp susturmaya çalışıyor. Daha Bali'de masaj yaptırmadım bu arada. Herhalde de yaptırmam. Bilmiyorum, belli de olmaz. Ama keyifli yerleri var, keyifli mekanları var. Her yerde masaj salonu var ama keyifli mekanlar, böyle otantik mekanları çok iyi görünüyor. İnsanı da cezbediyor, albenisi var. Bakalım, belli de olmaz. Birçok yer böyle tapınak gibi gözükse de birçoğu homestay, konaklama yapılan evler, Bali evleri. Bu Bali evlerinde konaklama yapıyorsunuz. Bir aile birkaç odasını bu konaklama işine ayırmış durumda. Birçoğunda da çok keyifli kahvaltılar, yemekler vesaire çıkıyor. Odalar çok keyifli döşenmiş. Keza benim kaldığım yer de benzer bir yer. Ama bu tapınak girişli gibi görünen yerlerin birçoğu eski, geleneksel Bali evleri. Geldiğimiz yerden eve doğru dönüyorum. Daha sonrasında ne yapacağım? Önce otele gideceğim. Kaldığım yerde bir duş vesaire alıp üstümü değiştirdikten sonra akşam yemeği için dışarı çıkacağım ama biraz geç çıkabilirim. Hava karardıktan sonra çıkabilirim. Onunla da ilgili nefis birkaç tane dükkan buldum. Eğer yine Bali'ye kendi imkanlarınızla özellikle gelirseniz, birlikte gelirsek bambaşka yerlere götüreceğim sizi ama kendi imkanlarınızla gelirseniz size önereceğim birkaç tane küçük, lezzetli ve fiyat açısından uygun restoran var. Onları da muhtemelen göstermeyebilirim. Çünkü işbirliği vesaire gibi anlaşılıyor. Muhtemelen onları videonun altına yazı olarak eklerim ve Keşfet TV internet sitesinde de yine yer alır.